Kahraman kendisine yapılan çağrıyı önce reddeder, korkar ve mevcut yaşamındaki görevlerini öne sürer. Ama öyle bir şeyle karşılaşır ki yani onu suyun üstünde tutacaktır, çocuklarıyla beraber yeni bir hayat kurmasına yardımcı olacaktır. Bir şey illaki oradan onun uyanmasını sağlayacak bir yardım geliyor. Üzüntüler, ailedeki acılar, öfkeler, bir sürü ne varsa artık kendine geldiğinde aha diyor işte bu benim o aha anım. Yani çamurla kaplanmış heykelden bir şey damlıyor üstüne. Sonra bakıyor oradan bir şey parlıyor. Ondan sonra onu tamamen temizleyince altından oluştuğunu görüyor. Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün kıymetli koç arkadaşım Seda ile birlikte hayatının kahramanı olmak konusunu konuşacağız. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün 3. kez bir araya geliyoruz senin kanalında. Çok mutluyum burada olmaktan. Londra'da hava da çok güzel, yağmurlu değil. O yüzden iyice enerjim yüksek. Sevindim. Ben de iyiyim. Programa girmeden önce de dedim ki lütfen kısa sürdürelim, çok uzamasın dedim. Ama biz birlikte sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bakalım bu program nasıl olacak. Konularımız da çok güzel. Bizim de konuşasımız var ve hep konuşuyor oluyoruz. O yüzden şimdi bugün hayatın kahramanı olmak konusunda ne konuşacağız? Evet, hayatın kahramanı ile ilgili evrelerinden bahsetmek istiyorum. Benim Kendime Yolculuk adlı bir programım var. Seninle daha önce konuşmuşuzdur. Geçen hafta da 11.sini grup olarak 11.sini başlatmıştım. Orada da zaten ilk 2 haftada Joseph Campbell'ın ve Jung yaklaşımıyla bu kendi hayatının kahramanı olmak, önce kendini tanımak, onlardan ilk 2 programda zaten bahsetmiştik. Gölge yanlarımız, arketiplerimiz nelerdir, nasıl keşfederiz vesaire değinmiştik. Şimdi de artık bu kahraman nedir, nasıl bir yolculuk evreleri var, kendi kitabında da bahsettiği gibi Joseph Campbell'ın bu evrelere biraz değinelim istiyorum. Onun kendi deyimiyle insanların gerçekten yaşamayı aradığı kadar hayatın anlamını aradığını düşünmüyorum diye bir cümlesi var. Hayatın anlamını aramak mıdır? Kendi hayatının kahramanı olmak nedir? Yani nasıl öğreneceğiz bu kahraman olma yolculuğunu? Ben çok beğendim aslına bakarsan. Bütün bu kitapların, romanların, filmlerin özünde hep bu evreler var. Bizim dinsel olarak okuduğumuz kitapların bile özünde bu evreler var. Dolayısıyla bu evrelere birazcık bakmak bizim işimize yarar diye düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi bizim daha önceki programlarımızı izlemeyenler, program yapan arkadaşlar lütfen aşağıya linklerini koysunlar. Onları da izlesinler. Belki daha fazla fayda elde ederler bu programdan onları dinledikten sonra. Çünkü dediğin gibi devamı gibi de bir konu. Hı hı. Ama başlı başına da tek ve hatta dediğin şurası çok kıymetli. Her başımıza gelen olayda tam bütün kitapların, bütün kahramanlık hikayelerinin özü belki de hep aynı şeyi anlatıyor ama bizim kendi kahramanlık hikayelerimizin özü de aynı adımlardan geçiyor ve aynı şeyi anlatıyor. O yüzden bu adımları keşfediyor olmak, bunun bir prototipinin olduğunu biliyor olmak ve herkesin belirli noktalarda zorlandığını ve ondan sonra adım attığında başka şeylerin, daha büyük açılımların olduğunu ya da başka getirilerin olduğunu, daha iyiye doğru evrildiğini biliyor olmak bu konuda insana ferahlık veriyor. Yani ben de bunları ilk öğrendiğimde evet ya şimdi çok sıkılıyoruz ama yani hani bundan sonrası aydınlık. Aydınlık derken hani daha büyük belki tekrar bir şeyin içine giriyorsun ama korkutucu. Ama biliyorsun ki o büyük korkutucu şey de hem senin gelişmen, genişlemen için kıymetli hem de belki tekamül yolculuğumuzda işte o hayatın kahramanı olmakla alakalı kıymetlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer yani edebiyat severseniz okuduğunuz romanlarda, film severseniz izlediğiniz filmlerde bu evreleri bilerek, bu gözle izlemek bile çok şey değiştirecektir hayatınızda. Yani sonra kendi hayatınıza da dönüp baktığınızda, aa evet böyle bir şey oluyor. Zaten çember olarak baktığımızda bir başlangıç noktası var. Bir çember bittiğinde o evrelerin hepsini, her zaman hepsini yaşamıyoruz belki ama sonuç itibariyle bir evrelerden geçtiğimizin farkında oluyoruz. Sonra o tekrar başa geldiğimizde o çemberi kapatmış oluyoruz. Ama bitmiyor. Hayat devam ettiği müddetçe çember yeni bir tanesi başlıyor. Yeni bir tanesinin sonuna gelesiye kadar her konuda yani işte evlilikle ilgili bir çembere girdiğinde o ilişkiyle ilgili bir şeyler yaşıyorsun. İşle ilgili bir çembere girdiğinde o işin kademeleriyle ilgili bir şey yaşıyorsun. Anne olduğunda, baba olduğunda onunla ilgili bir şeyler yaşıyorsun. Her bir çember kendine özgü ama
Aynı aşamaları içeriyor hepsinde neredeyse. Oradan başlarsak eğer önce kahramanımız separation'la bulunduğu yerden ayrılıyor. Yani bir yerlerde yaşıyor, yaşamakta ama bir şey geliyor başına ve önce bir ayrılma evresi yaşıyor, bir olay yaşıyor. Bunu bir krizle, bir travmayla farkına varmaya başlıyor. Buna initiation evresi, başlangıç evresi deniyor. Daha sonra karşısına çıkan aslında kendi içinde savaştığı ejderhalar ile savaşıyor. Onlara sabatörler deniyor. Sonra onlarla savaşını kazanıyor ve bu öğrendiklerini geri gelip anlattığında return evresine, yani geri dönüş evresine gelmiş oluyor ve çemberi tamamlamış oluyor. Tabii bu kadar, bu 4 evreden sadece ibaret değil. Her birinin altında farklı farklı bakacağımız döngüler var. Matrix, Oz Büyücüsü, Alice Harikalar Diyarı'nda tüm bu filmlerde, hikayelerde kahraman önce karanlık, bilinmeyen bir yere düşüyor. Kendiyle yüzleşiyor. Bir korkuyla içindeki bir gücü keşfediyor, test ediliyor. Bütün bu sınavlar sonucunda bir bedel ödeyip kurtuluyor. Aslında kahraman hepimiziz ve bu yolculukta hayat yolculuğu. Çok güzel. Doğuyoruz, genç oluyoruz, uyumlanıp gelişebileceğimiz bir yer bulup yetişkin oluyoruz, maceraya atılıyoruz, içimizdeki çatışmalarda boğuşuyoruz, sonunda ejderhalara boyun eğdirip kahraman oluyoruz diye anlatıyor. Joseph Campbell'ın Foundation'ın Türkçesini şimdi hatırlayamadım. Joseph Campbell Foundation'ın okulunda yani. Joseph Campbell'ın kahramanlığın yolculuğu ile ilgili bir belgesel çekiliyor. Finding Joe diye. Bu belgesel 5 sene önce belki 6 sene önce izlediğimde beni çok etkilemişti. Ve bunu ben herkese konuşmak istemiştim. Yani karşıma çıkan herkese tutup silkeleyip bunu anlatmak istemiştim yani. Ama o zamanlar sadece İngilizceydi. Altyazılar otomatik işte çeviri olmuyordu vesaire. Ben bunu 3 yıl önce programıma dahil ettim. Yani filmi anlattım resmen. Filmdeki bu evreleri anlattığım 2 gün mesela 2 günlük e-mailimi buna ayırdım sadece. Ondan sonra ototranslate'ler çıktı. İşte Türkçe'ye çevrilmiş halleri kısa kısa 40'ar dakikalık şekilde yayınlandı vesaire. Ama hala da aynı heyecanla anlatıyorum bu Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğunu. Hatta son zamanlarda da kadın kahramanın yolculuğu diye bir şeye girdim. Kurtlarla Koşan Kadınları duymuşsunuzdur mutlaka. Estes'in kitabı. Onun workshop'ına katıldığım hocam bize Kadın Kahramanın Yolculuğu diye bir workshop yaptı öncesinde. Orada da aslında Joseph Campbell'ın bu yolculuk kitabını erkekler için yazdığını, kadınların zaten bunun da çok erkeklere göre çok daha fazla farkında olarak yaşadıklarını, dolayısıyla onlara bunu anlatmanın çok da gerekli olmadığını düşündüğü için bu şekilde yazdığını, yani erkeklere gerçekten yazdığını söylüyor Joseph Campbell. Onun yine öğrencisi olan başka bir kadın, kadın kahramanlığın yolculuğunu yazıyor ve bu bize daha çok şey anlatıyor belki. Onu da ilgilenenler daha sonra okuyarak ne demek istediğimi anlayabilirler. Yani hepsi mitlerden, masallardan, hikayelerden bize çıkarttığımız dersler, öğretiler ve olasılıkların ötesine geçebileceğimiz bir yer olduğuyla ilgili aslında. Yine Joseph Campbell'ın bir sözünü alıntılayayım burada. Hayatınız sizin yaptıklarınızın meyvesidir. Kendinizden başka kimseyi suçlayamazsınız. Yani bu döngülerin farkında olacaksınız. Bu başıma gelenler niye benim başıma geliyor diye düşünmek, yani neden hep beni buluyor demek yerine bu olay şimdi neden oldu? Ben burada ne yapabilirim? Bana ne anlatmak istiyor diye soruyu çevirip daha üretken olabileceğimiz, bizim aktif olarak içinde yer alabileceğimiz bir bakış açısına çevirmek önemli olan. Öteki türlü kurbanı oluyoruz başımıza Evet. gelen ve hiçbir zaman ipleri elimizde alma gücünü kendimizde bulamıyoruz belki de. Zaten bunu hani herkese söylediğinizde önce bir şok oluyor. Yani ben bunu kendim de duyduğumda mentörümden şok olmuştum. Ne demek yani? Şimdi yaşadığım hayatı ben mi şekillendiriyorum? Ben mi böyle bir hayatın içinde olmak istiyorum falan diye böyle insan irkiliyor. Önce hatta itiraz ediyor. Ama sonra oraya dikkatlice baktığınızda gerçekten çözüm odaklı olduğunuzda dur bakayım ya ben buraya bir dikkat edeyim burada ne var dediğinizde birçok şey kendinizin şekillendirdiğini. Hatta bugün bir video izledim. Orada da ismini hatırlamıyorum şimdi ama çok güzel söylemiş. Diyor ki siz kötü şeyleri büyüttüğünüzde ya da mesela sıkıldığınız şeyleri anlattığınızda ya da sizi üzen şeyleri anlattığınızda belki bunun size iyi geldiğini düşünüyorsunuz ama aslında o şeyleri manifest edip onları büyütüyorsunuz. Bu çok güzel bir şeydi. Evet işte Seda bana bunu yaptı falan diye anlatıyorum. Aslında belki de bunu anlatmamın sebebi o işten çıkmak ama bunu anlattıkça o işin içinde kalıyorum. Onu büyütüyorum daha. Da aynısını deneyimliyorum belki ama Seda ile ben bunu niye yaşıyorum acaba
diye bakmaya başladığımızda belki. Çünkü konuşmakta bir ezber var, aynı şeyi anlatmak var, bir kopya var. Ama diğerinde bir durmak, bakmak, sorgulamak ve sonucunda yeni bir adım oluşturmak ve orada da bir çözüm bulmak belki de. Değil mi? Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama şöyle bir söz var, sen de duymuşsundur illaki. Küçük insanlar kişileri konuşurlar, orta insanlar olayları konuşurlar, büyük insanlar fikirleri konuşurlar. Evet. Yani kişileri konuşanlar dedikodu yapıyor aslında Hı hı, baktığımızda. Hani o anlamda küçük insan gibi değil de hani hı hı, böyle çok da insanlığın iyi olmayan bir tarafında gibi bakabiliriz. Büyük insan için de bilge insan diyebiliriz yani. O olayda herkes kendi hayat, yani illa entelektüel olmasına gerek yok. Kendi birikimince, farkındalığıyla bu olay bu kişi tarafından evet geldi, tamam, okey, orada dursun cepte, ama bir şey, yani bir olay oldu. Ne hı hı. oldu? Şimdi bu olay bana ne anlatmak istiyor diye düşünmeye başladığında fikir aşamasına geçmiş oluyorsun. Oradan kendini sıyırıyorsun zaten. Ne kişi kalıyor ne olay kalıyor. Orada sana vereceği ders. O dersi aldığın zaman zaten o olay sürekli senin başına gelmeye bırakıyor. Hı hı. Böyle bir şey varmış, yani gerçeklik varmış, bilmiyorum artık ne kadar. Bilmiyorum değil, aslında hayatımızda deneyimliyoruz. Yani bunu herkes, şimdi dinleyenler de dönsün baksın, eğer o film kahramanları gibi şimdi hayatımın kahramanı olmayı konuşuyorsak, o zaman demek ki biz bu evrelerden dediğin gibi birçok aşamada geçiyoruz. İşte orada ne yapıyoruz? Orada kalıp o kişinin dedikodusunu mu yapıyoruz? O olayı mı konuşuyoruz, yoksa oradaki fikri alıp kendimizi beslemek için mi kullanıyoruz? Eğer beslemek için kullanıyorsak o yolculukta ne kadar hızlı ilerlediğimizi de zaten fark edeceğiz eğer durup o anı düşünürsek. Ama eğer bir şey ya da o kişileri konuştuğumuz olayların içine takılı kaldıysak da orada hiçbir değişimin olmadığını da gene kendimize ispatlıyor olacağız zaten. Bu da çok kıymetli bir farkındalık olacaktır. Law of Attraction deniyor. Benzerin benzeri çekmesi. Yani sen sevgi dolu bir insansan sevgi dolu insanları çekiyorsun etrafına. Kıskanç bir insansan kıskanç insanları ya da sana kıskançlık yaratacak insanları çekiyorsun etrafına. Zenginlerin etrafında zenginler olur. İşte bir kitap var. Kawasaki'dir. Kawasaki, Zengin Baba, Fakir Baba diye duymuşsunuzdur. Orada mesela şey der: zengin doğan birisi ne kadar aptal olursa olsun e, o şeylikle beraber, zenginlikle beraber, içine doğduğu ailenin, network'ün kaldırıcıyla beraber hayatı boyunca çok, hani kendisi abartıp da bir şey yapmadığı sürece zengin yaşar ve ölür. Ama fakir olan bir insan, yani kendini oradan kurtaracak bir şeyler yapmadığı müddetçe ne kadar zeki olursa olsun fakir kalabilir o şeyde, o yani sonuçta birbirini çekiyor. Yani çürük domates nasıl yanında durduğu Yanıkini diğer çekmeye domatesleri de başlıyor. çürütüyor. Evet. Onun gibi. Peki diyor, bu kadar kolaysa neden herkes kendi kahraman yolculuğunu yaşamıyor? Kendisi de yine filmde, Finding Joe filminde cevabını veriyor. Çünkü büyük bir çoğunluğu insanların hipnoz bir şekilde mutlu birer tüketici olarak medya tarafından bilinçaltına gönderilen sinyallerle yönlendiriliyorlar. Yani işte sosyal medya, haberler, gazete bize ne sunuluyorsa, ne olduğunu söylüyorlarsa ona inanarak mutlu bir tüketici olarak hayatlarına devam etmeyi tercih eden insanlar var. Bütün kahramanlık filmlerine baktığında kahramanın gerçek sandığı dünyanın aslında bir illüzyon olduğunu görmesiyle başlıyor hikaye. Matrix'te Neo'ya kırmızı hapın verilmesiyle birlikte ya da onun kırmızı hapı tercih etmesiyle birlikte birdenbire gerçekliğe uyanıyor. Peki nedir diyor gerçeklik? Gerçeklik, kahramanın özünde sonsuz potansiyel taşıyor olmasıdır. Yani Matrix filmi gerçekten çok güzel bir örnek bununla Evet. ilgili. Neo'nun orada savaştığı diğer Ajan Smith görünümündeki o gözlüklü takım elbiselerinde aslında Neo'nun gölge tarafı olduğu söyleniyor. Kendi gölge tarafıyla savaşa bitire, yani hepsiyle artık bütün ne kadar geliyorsa oklar hepsini tek tek yere düşürerek kendisi olabilme cesaretini gösteren kişinin yaptığı bir şey oluyor aslında yolculuk kahramanı. Diyelim hayatımızın kahramanı olmak istiyorsak, demek ki ilk adımda bir farkındalık yaşıyoruz, bir kırılma yaşıyoruz. O artık bir travmayla mı oluyor, neyle oluyorsa bir soğuma yaşıyoruz ve o illüzyondan çıkma dediğin, zannettiklerin gibi olmadığını algıladın. Yani bu çok kıymetli. Evet. Birçok insan bunun farkına varıyor ama o vardığı yerde gözünü kapatıp aynı yerde kalmaya devam etmek de istiyor. Çünkü bu da işte alıştığı hayatın kolaylığı ya da alıştığı duygunun kolaylığıyla, o duygu ya da hayat kötü bile olsa orada kalmaya devam etmek istiyor. Yani o uyanışı
geciktirebiliyor insanlar. O yüzden hani oraya da bir baksınlar. Demek ki önce bir soğuma ya da işte oradan çıkış dediğin, yolculuğun başlaması dediğin şey aslında. Yani Evet. siz evinizin içinde de oturuyor olabilirsiniz ama artık bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Değil mi? Evet, çok güzel söyledin. Altını çizmen iyi oldu. Bir yerden bir yere gitmek demek değil bu yolculuğa Evet. çıkmak gerçekten. Kendi iç dünyamızdaki o kocaman evrende yolculuğa çıkıyoruz aslında. Evet, yani separation demiştim, dört evreden bahsetmiştim. Şimdi separation'ın ilk evresi bir maceraya çağrı. Kaderin kahramanı çağırdığını simgeler. Simgesel olarak bir zil çalmasıyla gösterilir. Genelde filmlerde bir zil çalar. İşte bir araba, mesela şey vardır. Paris'te Bir Gece Yarısı filmi, Woody Allen'ın. Orada kahraman bir yazardır ve 1920'lerde geçen bir kitap yazmaya çalışır. Bunun için Paris'teki entelektüel çevrenin gidip çıktığı bir eskici dükkanı da geçiyor başlangıcı hikayenin. Ve kendisini Paris'te gece yarısı böyle bir kilisenin çanını çaldığında önüne gelen at arabasına binerek 1920'lere gitmesi Çok güzel film şeklinde izlesinler. olur. Evet. Çok güzel bir benzetmeler, alegoriler var gerçekten orada anlatılan. Böyle bir şeyler olabilir. Mesela Momo kitabında bir kaplumbağa gelir ona, beni takip et gibi işaret verir. Yani bir şekilde herhangi bir yerde, romanda, filmde ve kendi hayatımızda bize bir kapı çalma zili. Bunu zil benzetmesi yapmışlar çünkü hani mesela bazen kapıyı tıklayarak gelir, yavaş yavaş gelir bize bir şeyler söylemeye. Yani buradan çıkman gerekiyor, buradan ayrılman gerekiyor, artık senin bu konfor alanından çıkman gerekiyor diye yavaş yavaş anlamıyorsa eğer kahramanımız kapıya güm 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 vurarak, o da duymuyorsa artık bir yerde kapıyı kırarak girme Çok doğru. yönelimi, eğilimi içerisinde olabiliyor. Bu maceraya çağıran şey her neyse. Bu herkes kendi hayatı için bunu düşünebilir yani. Benim hayatımda maceraya çağıran bu simge ne, zil ne ya da işte kaplumbağa ne diye. Kahraman için yapılması gereken tek bir şey vardır. O da bu yolculuğa çıkmak ve macerayı yaşamak. Ancak kahraman önce bu çağrıyı tabii ki de ne yapar? Reddeder. Kahraman kendisine yapılan çağrıyı önce reddeder, korkar ve mevcut yaşamındaki görevlerini öne sürer. İyi insanlara kötü şeyler olur. Bu sayede döngüden çıkarsınız. Ben her şeyi doğru yaptım, ne bu şimdi diye sorarsınız. İşte yani çok iyiydim, her şeyi kitabına uygun yaptım ama neden hocam benden boşanmak istiyor? Neden işte patronum beni işten çıkartmaya kalkışıyor? İşte neden şu oluyor, neden bu oluyor gibi şeyler oluyor ama sonuçta bir şey oluyor ve o senin maceraya çağrı, başlangıç zilin yani. O reddettin, ne oldu etti, bir şekilde doğaüstü yardım evresi geliyor. Artık o döngüyü kırıyorsunuz o yardımla ve buna Çince'de kriz iki sembolle gösterilir ve bu sembollerden bir tanesi tehlikeyi, birisi de fırsatı işaret eder diye anlatıyorlar. Oradaki doğaüstü yardım da yani artık bizim hiç beklemediğimiz anda başımıza gelen, işte diyelim ki boşanma örneğini alalım. Birisi boşanma evresinde ve hani hiçbir sosyal, hiçbir kariyeri yok, para kazanmıyor, kadın olarak düşünün. Ama öyle bir şeyle karşılaşır ki yani onu suyun üstünde tutacaktır, çocuklarıyla beraber yeni bir hayat kurmasına yardımcı olacaktır. Bir şey illaki oradan onun uyanmasını sağlayacak bir yardım geliyor. Dediğin gibi her şeyi doğru düzgün yapıyor olabilirsiniz. Olduğunda da o zaman ben her şeyi doğru düzgün yaptım. Niye böyle oldu? Artık o zaman ben tam tersi olayım, böyle kötü olayım, şöyle kötü olayım değil. Oradaki mesaj gerçekten çok kıymetli. Siz belki de daha iyisini hak ettiğiniz için. Sen çok iyisin zaten hani ama burada değil. Daha belki bir üst seviyeye çıkman gerekir. O yüzden sen buradan bir çık ama sen kendi iyiliğinle zaten buradan çıkmazsın deyip belki de dediğin gibi maceraya çağıran her neyse, her kimse seni oradan alıp çıkarmak için yapar. Yani sen kötü olduğun için değildir belki de bu diye de baksın insanlar hayatlarına. Evet, gerçekten bunu farkına varabilmek de önemli bir eşik. Hı hı, Buna da ilk eşik deniyor. İşte ilk işten çıkarılma, boşanma, yani döngünün kırıldığında aslında benliğimiz bize bir çapa atmış oluyor. hı hı, O çapaya tutunup su üstüne çıkmazsak sevmediğimiz işleri yapmaya, istemediğimiz ilişkilerde bulunmaya, obez kalmaya, alkol bağımlısı olmaya, sigara bağımlısı olmaya, istemediğimiz sularda yüzüp boğulmaya devam ederiz. Sonra balinanın karnı evresi geliyor. Burada kahramanın en kötü anı. Düşünün yani işte peygamber artık ben bunları anlatmak istemiyorum diyor. Ben bunlarla uğraşamayacağım diyor, ayrılıyor.
ve yani balık tarafından yutuluyor. Hı Çünkü hı. o onunla mükellefti. Aslında onu yapması gerekiyordu, bırakmaması gerekiyordu ama geçti artık. Balinanın karnına düştü. Ancak bu noktada yeni bir benliğe kavuşmayı kabul ediyor kahraman. Mesela bu bölümde şeyi anlatıyor. Finding Joe filminde 24 yaşlarındayken çok kilolu olan ama aynı zamanda çok satan yazar Gay Hendricks kendi hikayesini anlatıyor. Buzlu bir günde yolda yürürken ayağa kayıyor ve başının arkasını yere çarpacak şekilde düşüyor. Yerde yarı baygın yatarken bütün o kilolarının altında gerçek benliğini görüyor. Böyle bir hani olur ya, bir hap aldığında insanın gittiği başka dünyalar olur. O da öyle kafasında kuşlar uçuşurken böyle bir kendi vücudundan çıkıp ben kendi gerçekliğinden çıkıp yukarıdan kendi o kadar kilonun altında gerçek benliğini gördüğünü, o yağları etrafını saran ve hissetmek istemediği duygular olarak gördüğünü söylüyor. Tüylerim diken diken oluyor Benim de gerçekten. şu an öyle oldu. Yağlarıma bir de bu gözle bakacağım sonra. Çocukluktan gelen üzüntüler, ailedeki acılar, öfkeler, bir sürü ne varsa artık kendine geldiğinde aha diyor, işte bu benim o aha anım. O yağlardan arınacağım ve saf bilinç yani yüksek benliğimin seviyesinde yaşama isteğiyle dop doluyum ve ona ulaşacağım şeklinde bir ders çıkartıyor kendisine. Balinanın karnı böyle bir şey, böyle bir evre. Sonra sınavlar yolu tabii ki hiçbir şey kolayca olmuyor. Önümüze savaşacağımız ejderhalar çıkıyor, bir sürü geçeceğimiz sınavlar çıkıyor ama bunlar kahraman dönüşmesi için birer görev veya zorluk olarak bakıldığında Joseph Campbell Vakfı'nın başkanı Robert Walter burada şey diyor. İnsanlar kendi hayatlarının kurbanı olmaktan bıktığı anda kahramanı olmaya karar verirler diyor. Yani yeter dediğin zaman hani bunlar artık yeter, yok ben bu ortamda durmak istemiyorum, bu ilişkide durmak istemiyorum, bu işte durmak istemiyorum dediğinde yapabileceği seçenekler, birincisi kurban rolünü oynamaya devam etmek. Yapamıyorum ama devam ediyorum kurban rolünü oynamaya. İkincisi sorumluluğu başkasına verip o ne derse yapmak. Yani bir şekilde o öyle dedi işte o yüzden yapıyorum falan. Üçüncüsü ise sorumluluğunu üstlenip ipleri eline almak. Burada da Nietzsche çok burada güzel bir şey şey diyor. söylüyorsun, onu söyleyelim. Belirli mücadelelerle, zorluklarla karşılaşıyor dediğimiz yerde aslında hayat bizi kendi güçlü yönlerimizle tanıştırmaya çalışıyor. Yani sen bu konuda güçlüsün. Bak bir çaba göster, oradaki gücünü göreceksin. Gerçekten orada çaba gösterdiğinizde büyümeye başlıyorsunuz ve yeni güçlerinizi keşfediyorsunuz. Aa, benim böyle de bir gücüm varmış. Ya da bu Evet. konuda da yetenekliymişim. Kendi kendinizde hiç daha önceden fark etmediğiniz özelliklerinizi görmeye başlıyorsunuz. İşte dediğin gibi potansiyelinin daha iyi versiyonuyla belki tanışmaya başlıyorsun. Öz benliği, hepimiz aslında yaratılmaya layık olmuş birer insanız. Dolayısıyla sırf bu yüzden çok değerliyiz. Bir hikaye var burada, belki daha önce anlatmışımdır. Uzak Doğu'da, Hindistan'da eski zamanlarda altından Buda heykeline tapanların olduğu bir köye savaş giriyor. İnsanlar savaşmak için o köyü yerle bir ediyor. O taptıkları şeyi de çamurla kaplıyorlar, ona zarar gelmesin diye üstünü tamamen çamurla kaplıyorlar. Daha sonra hatta bu yine Joseph Campbell'ın bu Finding Joe filminde de anlatılan bir hikaye bu. Yıllar geçiyor. İşte köy tekrardan eski hayatına dönüyor ve birisi bir Budist şeyin altında böyle dışarıda bir yerde dua ederken yağmur yağınca o çamurdan heykel, yani çamurla kaplanmış heykelden bir şey damlıyor üstüne. Sonra bakıyor oradan bir şey parlıyor. Ondan sonra onu tamamen temizleyince altından oluştuğunu görüyor. Aslında hepimizin özünde bu altın var yani. Bunu bir metafor olarak algıladığımızda üzerimiz işte çocukluktan gelen kötü ebeveyn yetiştiren kişilerin, kötü toplum, eğitim sistemi, yani neyse sizin karşılaştığınız şey. Herkes bu kadar kötü olmak zorunda değil ama sonuçta bazı insanların başına çok kötü şeyler gelebiliyor ve onlar birer çamur gibi. Sanki çünkü çocuk kendisinin bilmiyor ki onunla alakalı olmadığını. Annesi babası kavga ediyor, benim yüzümden kavga ediyorlar diye düşünüyor. Ne bileyim, babası evi terk ediyor, işte ben çok kötü bir çocuktum o yüzden babam evi terk etti diyebiliyor. Anne ya da terk ediyor, fark etmez. Bunlar her biri birer çamur 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 o içteki elması altını kaplıyor. Ta ki işte bir şeyler olup da gerçekten kendi özünün, benliğinin, o biraz önceki yazarın düşüp de obez olan halinin içerisindeki gerçek özünü fark etmesi gibi fark etmemize
yardımcı oluyor. Hı hı. Nietzsche de burada şey demiş mesela, derisinden sıyrılmayan yılan ölür. Ne olacak? Değişim olacak ki o deriden kurtulacaksın ki yeniden yeni evresine devam edebilsin. Yeni, çünkü vücut büyüyor, gelişiyor. Aynı şekilde sen de ruhsal olarak da her okuduğunla, öğrendiğinle, tecrübenle, deneyimlerinle başka bir şeye, boyuta geçiyorsun. Eski derinin içerisinde sıkışıp kalırsan ölürsün, ama onu bırakabildiğin zaman çok daha güzel, mucizevi bir şey ortaya çıkabilir. Yaşamaya devam edersin en azından. Sonra tanrılarla buluşma evresi geliyor. Buna tanrı veya tanrılar koşulsuz sevgi ve kahramanın kendi kendisiyle barışmasını temsil eder diyor. Burada yazar Joseph Marshall bir zamanlar Gezi direktörü olmaktan yazar olmaya geçerken bu süreci yaşadığını anlatmış. Önceki mesleğini bir kenara bırakıp yoluna devam ettiğini, ondan çok şey öğrendiğini, mesela eski mesleğinden çok şey öğrendiğini ama artık yeni şeyler söylemek lazım deyip o kendini sıkıştıran, hapis hissi veren şeyi bırakıp kendini özgür kılacak, devam etmesini sağlayacak tarafa yönelip yeniden doğduğunu söylüyor. Yani yılanın derisinden ayrılmak da birazcık bu tanrılarla buluşma evresi oluyor. O tanrı da kişinin içindeki o özü görmesi aslında. Hepimiz Tanrı'nın birer parçası oluyorsak eğer, olduğumuz söyleniyorsa, onunla karşılaşmak da bu şekilde içindeki o altını, özü fark edip ne yapmasını istiyorsa kişinin, yani ne yapmak için doğduysa, çünkü ona bir işaretler geliyor. Kimine rüyasında gelir demiştim. Kimisine gündüz düşleriyle gelir. Yani böyle dalar gidersin, kendini bir şey yaparken hayal edersin. Bunu yapamıyorsa insan, çok yoğun olsa, çok koşturmayacak, ama rüyasında beyni onu illaki gösterir bir şekilde ve bir sürü böyle günlerce aynı rüyayı görüp insanlar, ya bu ne diyor bana, ne demeye çalışıyor? Çok da güzel işi var mesela, çok güzel para kazanıyor ama mutlu değil. Ama konfor alanı orası. Yani evinin geçimini sağladığı, kirasını ödediği, işte yiyeceğini, içeceğini, üstünü başına aldığı bir parayı sağlıyor neticede, ama hiç mutlu değil. Ve rüyasında da bambaşka bir şeyler gösteriliyor adama, kadına, neyse. Ona doğru adım atmak tabii ki de hemencecik, ilk seferde olacak bir şey değil. Ya evet, ben bunu, işi o komple bırakıyorum, bu tarafa doğru yöneliyorum değil. Ama kendini istediğin alana doğru hazırlamak mümkün. Konfor alanından çıkarken yavaş yavaş o konuyla ilgili kendini geliştirip ondan para kazanabileceğini gördükten sonra mevcut olan işinden ayrılmak da mümkün. İlla hani böyle keskin bir çizgiyle kestirip atmak gerekmiyor eski hayatını da. Senin bu tanrılarla buluşma dediğin kısım bana şey gibi geldi. Hani insanın mutmain olma makamı, ona verilen kaderle, ona verilen yetilerle, ona verilen olaylarla tatmin olduğu bir yer, kendini gördüğü, işte Evet. kendiyle yüzleştiği ve kendini kabul ettiği yer gibi geldi. Çünkü bazen bir noktaya geliriz ve öncesinde içinde yaşarken ay bu geldi başıma, şu geldi dediğimiz yerlerde ay iyi ki o gelmiş, iyi ki bunu yaşamışım, iyi ki bu insanla tanışmışım. Yani kötü şeyleri bile iyi ki ile anlatabildiğimiz makama geldiğimiz gibi düşündüm ben. Doğru, çok doğru anlamışsın. Tao Vakfı kurucusu başkanı Chung Liang Al-Huang da yeniden doğmayı istiyorsanız sürekli ölmeyi öğreneceksiniz demiş mesela. Yine Finding Joe filminde alıntıladığım bir cümle. Joseph Campbell da bizi bekleyen hayata sahip olabilmek için planladığımız hayattan vazgeçmeye istekli olmalıyız diyor. Yani bunlar çok güçlü cümleler. Çok da hemen böyle herkesin yapamaya kalkışabileceği şeyler değil belki de. Biraz üzerine düşünmek gerekiyor, ama işte o kapıyı çalan sese kulak vermediğimizde, artık kapıyı kırdığında bir yerde zorunda da kalıyoruz bu değişikliği yapmaya. O yüzden hani kapı kırılmadan, çok fazla hasar almadan, belki yavaş yavaş kapıyı tıklattığında ona kulak vermek bizim için daha önemli olabilir. Bundan sonraki aşama tutkusunu, kişinin tutkusunu bulabilme. Niçin buradayım, neye tutkum var, yeteneklerim neler, bunların dünyayla nasıl paylaşabilirim? Yani kalbini dinlemek, akıldan çıkıp kalbe inebilmek, yani kendi gerçeğini takip edebilmek. Tutkunun ekstazi ya da mutluluk değil, içinde bir huzur olduğundan bahsediyorlar. Yani ekstazi gibi böyle bir şeylerin peşinden bağımlıymış gibi gitmek değil de, aslında sana huzur veren şeyin. Aynı zamanda hani size milyonlarınız olduğunu düşünün. Hiç para kazanmayacaksınız bundan. Ne yapmak isterdiniz? Yani paraya ihtiyacınız yok ama karşılığında da para almayacaksınız. Böyle bir durumda ne yapmak isterdiniz diye sorduğunuzda aldığınız cevaptır sizin tutkunuz diye söyleniyor.
Bunun içerisinde Uzak Doğu felsefesinde üç halden bahsediliyor. Bir olma hali, bir bilinç hali, bir de tutku hali. Artık şimdi sen varsın, var olmaya devam ediyorsun bir şekilde ama onu bilinç seviyesine getirdiğinde o içindeki olan şey, o tutku bilinç seviyesine geldikten sonra artık böyle veşt halinde yapmaya devam ettiğin bir şeye dönüşmeye ancak başlayabiliyor. Sen onun farkına varırsan ancak bu aşamaya geçebiliyorsun. Peki ben bu tutkuya nasıl yani nasıl ulaşacağım, nereden bulacağım, neler yapmaktan hoşlanıyorum diye sorduğunda kişiler kendilerine ben onlara şey diyorum daha çok çocukken 8-9 yaşlarındayken hiçbir derdiniz, tasanız, sorumluluğunuz olmadığında en çok neleri yapmaktan hoşlanırdınız? Vaktinizi neyle geçirirdiniz? Bunu hatırlamaya çalışın. Çünkü belli ediyor gerçekten çocuklukta insanın o yani yapmak için yaratıldığı özünde olan şey neyse işte bir sahneye çıkmak varsa o kendisi işte bebekleriyle bir tiyatro oyunu kurup bunu oynayabiliyor. Yani dün Müjdat Gezen'e konuk olan Melek Baykal'ı dinlerken gördüm. Çocukken yani aristokrat bir aileye doğmuş. Babası diplomatmış, annesi öğretmenmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ama evin içerisinde çocuklara işte dışarıda arkadaşlarına sokakta tiyatro oyunu kurarlarmış yani. Sonra bir tiyatro oyununa gittiğinde büyülenmiş ve ben tiyatrocu olmaya karar verdim demiş. Ortaokul bitirince o zaman liseden başlanıyormuş tiyatro okulları. Babası "Ay, olmaz öyle şey bizim ailemizde böyle bir şey yok demiş ama annesi desteklemiş ve tiyatro okuluna ve bir ay içerisinde, bir hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde ne hazırlanıp bir en yüksek notla kabul almış. Yani onu keşfetmiş ve o şeyini dinlemiş, o isteğini dinleyebilme ortamı da varmış neticede. Hani babası izin vermese de annesi hayır yapacak istediğine izin vereceksin gibi bir arkasında durmuş. Herkesin hayatında böyle olmuyor. Neden? O yüzden biz 25'inde, 30'unda, 40'ında kariyer değişimleri görüyoruz. Hı. Çünkü hep bize söylenen bir yol var. Orada da şeye geçiyoruz, başka bir evre olan babayla karşılaşma evresine geçiyoruz. Burada da Nükhet Duru örneğini vereyim. Nükhet Duru'nun annesi de babası da müzisyen, şarkıcıymış yani. Lokallerde şarkı söylüyorlarmış. O da 13-14 yaşında onlarla beraber lokallere gidiyormuş geceleri yani ödevleri falan neredeyse lokallerde yapıyormuş okula gittiği dönemlerde. Sonra babası da demiş ki ben de şarkıcı olacağım. Babası hayır demiş bizim yaşadığımız bu hayat senin de yaşamanı istemiyorum. Güzel bir hayat yaşamanı istiyorum demiş. Ama Nükhet Duru hayır demiş. Ben bunu istiyorum. Ben burada kendimi canlı hissediyorum. Bu benim calling derler ya hayatın beni çağırdığı şey bu demiş ve diretmiş. Babayla karşılaşmak demek bir otorite figürle karşılaşmak. Baba olur, devlet olur, öğretmen olur. Bir otorite figürle karşılaşmak ve ona rağmen istediğinin karşısında yani devam edebilmek tutkusunun arkasından devam edebilmek. Ondan sonra bir sürü şeyler yaşanıyor. Kişi zirve noktasına ulaşmak için işte sabote eden şeylerle uğraşıyor, çabalıyor ve onları yeniyor. İşte o dağa tırmanıyor, işte başardım diyor, zirve noktasına geliyor. Sonrasında artık en son artık bu öğrendiklerini, bu yolda öğrendiklerini Gılgamış efsanesinde de bahsedildiği gibi Gılgamış efsanesinde hükümdar ölümsüzlük iksiri olduğunu duyuyor ve onu bulmak için yolculuğa çıkıyor. Orada yılanlarla savaşıyor vesaire bir sürü alıyor ölümsüzlük iksirini. Ama ben bunu sadece kendi başıma içmemeliyim diyor. Geri dönüp halkıma da bunun varlığından bahsetmeliyim diyor. Ama dönemeden yolda bir yılan sokması tarafından vefat ediyor. Bu şekilde bir efsane ama yani o yani bu şeyiyle hikayesiyle ölümsüzleşmiş oluyor. Sen diyor öğrendiklerini geri dönüp anlatmalısın da aslında. Sadece kendin için yaşamamalısın bu hayatı. O ihtiyaçlar piramidi vardır ya Maslow'un en altta önce bir karnını doyuracaksın, işte güvende hissedeceğin bir evin olacak, üstünü başını giyeceksin. Sonra işte para kazanacaksın, işin olacak, bir sosyal bir çevren olacak, kültür olacak. Ondan sonra işte estetiktir, kendini gerçekleştirmedir bu tarz şeylere yönelebileceksin, sanata yönelebileceksin vesaire. Bunları da yaptıktan sonra orada öğrendiklerini en üst seviyeye geldiğinde başkalarıyla da paylaşacaksın ve başkalarının da kendisiyle ilgili bulmak istedikleri şey neyse onlara o yolda rehberlik, bir önderlik, liderlik neyse yapmak için kendi bilgilerini, tecrübelerini paylaşacaksın. Böyle bir şekilde çember dediğimiz kahramanın yolculuğu tamamlanıyor dönüş evresiyle birlikte. Sonra artık başka bir şeyde, başka bir yine yolculukla yola çıkıp devam ediyoruz son nefesimize kadar.
Teşekkür ediyorum. Aralarda hiç girmek istemedim program uzamasın diye ama gerçekten belki de hepsinin üstünde detaylı detaylı durup 15-20 dakika konuşup en az örneklendirmemiz gereken adımlar attın. Ama dediğin gibi tekrar insanlar kendi hayatlarına baktığını, ben hayatımın kahramanı olmak istiyor muyum? Aslında ilk bu soruya cevap vermek gerekir belki de. Çünkü dediğin gibi o tıkırtıları herkes duyuyor, duymamazlıktan geliyor. Kapı çalınıyor, görmezlikten geliyor. Bazen kapı kırılsa da cevap verme cesareti göstermiyor insanlar. İşte orada desin kendine, ben hayatım kahramanı olmak istiyor muyum? Ya da ben bu potansiyelin bana verdiği ağırlıkla, az önce de dediğin gibi işte o hastalıkla, sefaletle, yani ruhsal bir sefaletten bahsediyorum ben. Para, maddiyat bir zenginlikten. Çünkü dediğin gibi biz kahraman olduğumuzda hayatımızın, belki bir köyde çiftçi de olabiliriz ama biz kahraman olmuşuzdur ve çevremizdeki insanlar, işte o piramidin tepesine gelmiş bir insan olarak, dağda bir çoban olarak bile, belki yoldan geçen arabalı durmuş bir insana verdiğimiz suyun yanındaki sohbetle, bir iki cümleyle ilham bile olabilecek kahramanlar olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben böylelerine çok rastladım bu yaz. Dağ tepe gezerken çok kıymetli. İşte hepimiz kahraman olacağız derken de ne anlıyoruz? Onu da bir sorgulamak lazım. Çok güzel örnekler verdin. O özellikle çiftçi örneğinde benim dedem, anne tarafından dedem, kendi zeytinliklerini işleten, aynı zamanda yani zeytinlikler zamanı çalışmaları olmadığında da şoförlük yapan bir adamdı ve öldüğünde cenazesine neredeyse bütün Seferihisar katılmıştı. Yani o kadar kalabalık bir cenazesi var. Çünkü hiç kimseyi atlamazdı. Herkese yolda giderken selam verirdi. Yardıma ihtiyacı olanı görürdü ve her zaman koşardı yardımlarına. Annem diğer tarafta ev hanımı hala bugün, yani hiç çalışmadı, hiç para kazanmadı ama benim hayatımda örnek aldığım kahramanlardan bir tanesi. Çünkü öyle güzel ayaklarının üzerinde durup kendisini yetiştirmiş ve çok da güzel iki evlat yetiştirmiş birisi olarak duruyor ki örnek olarak karşımda. Ben ona diyemem ki yani sen niye anne üniversiteyi gitmedin, işte kariyer yapmadın, para kazanmadın, işte kendi ayaklarının üzerinde bu şekilde durmadın. Herkesin kendi ayakları üzerinde durma yöntemi farklı ve siz bir ev hanımı da olabilirsiniz. Çok büyük bir CEO, yani çok büyük bir şirketi yöneten CEO da olabilirsiniz. Yani hayat karşısında aslında hepimiz eşitiz. Bu Covid zamanı bize bunu göstermedi mi? Yani hepimiz evlere tıkıldık. Hepimiz aynı virüsten dolayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldık ve ölenler arasında zenginler de vardı, fakirler de vardı. Bizim sosyal statümüzü gözetmedi Evet, virüs. evet. Dolayısıyla ben bu Kendime Yolculuk programında hemen onun tanıtımını da yapayım. Tabii. 11. grubum demiştim. 85 kişiye ulaştı şu ana kadar. Bu evrelerin hepsinden dediğin gibi daha uzun uzun bahsederek geçiyoruz. Hı hı. Ve kişilerin kendi hayatlarıyla ilgili ne yapmak istediklerini, bundan sonra gelecekle ilgili nedir hedefleri ve ona ulaşmak için nasıl ilerleyebilirler diye bir 5 haftalık programım var. Ve Kasım'da 12.si de başlayacak. Katılmak isteyenleri beklerim. Evet, Birlikte ben bir koçla katılmıştım. beraber çalışmak Teşekkür ediyorum, isterseniz. davet etmiştin. Çok güzel bir program ve herkese de tavsiye ediyorum katılsınlar. Senin zaten orada ulaşım, iletişim bilgilerin olacak. Oradan sana ulaşsınlar. Çok güzel yönlendirmelerle, dediğim gibi kendi farkındalıklarına ulaşabilirler. İşte ilk soruyla, ben hayatımın kahramanı olmak istiyor muyum diye başlasınlar. Ondan sonra zaten yola çıkanı yol görünür diye de çok güzel bir laf var. Evet. Diyeyim, son cümlelerini alayım. Evet, yol aynı şekilde benim de Instagram'da en başa pinlediğim bir sözcüktür. Yine Joseph Campbell'dan aldığım. Kahraman bir şeye tutkuyla istediğinde kapı gözükmeyen duvarlarda bile kapılar açılır diye söylüyor. Gerçekten dediğin gibi yol isteyene görünür, o adımı atana görünür, aynı minvalde. Kendi hayatınızın kahramanı olmak için Disney'de, Netflix'te olmanıza gerek yok. Evet. Her Teşekkür zaman ederim. kendi hayatınızın kahramanı olmak için tek bir adım var. O da ben bunu istiyor muyum gerçekten? Hı hı. Ağzına sağlık. Bugünlük de bizden bu kadar olsun o zaman. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Hoşça